Herkese merhaba, ben Aykut Yavuz. Aykut Yavuz Fransızca Dersleri YouTube kanalına hoş geldiniz. Bu kanalda temel seviyeden ileri seviyeye kadar yüzlerce ücretsiz video göreceksiniz. Kanala abone olmayanlar unutmadan hemen abone olsun ve takipte kalsınlar. Şimdi bu kanalın ilk dersi olan ders 1 tanışma videosuna ek bir video yapmak istedim. O nedenle de bu videoyu hazırladım. Çünkü resmi olmayan ve daha samimi bir ortamda tanışan insanların diyaloglarını da dinleyin istedim. Ayrıca başlangıç seviyesini de biraz daha güçlendirmek istedim. Diyalogları önce okuyacağım, sonra da Türkçe açıklamalarını yapacağım. Sonra da diyaloglarda geçen gramer konularına kısaca değineceğim. Örneğin feminen, maskülen, işte dişi, eril kavramları ve soru tipleri konularına da değineceğim. Çünkü zaten o konuları hani ilerleyen videolarda daha detaylı açıklıyorum. Bu nedenle gözünüzü korkutmayın. Tüm konuları detaylı şekilde anlatıyorum tüm videolarımda. Siz yeter ki sırayla izleyin, defterinize notlarınızı alarak çalışın ve tekrar edin. Bu işin sırrı bu. Videoyu yararlı bulursanız beğenmeyi unutmayın ve sesli paylaşımlar yaptığım Instagram sayfamı da takip etmeyi unutmayın. Şimdi dersimize başlıyoruz. Salut Stéphane, ça va? Salut, tu vas bien? Oui, et toi? Comment vas-tu? Merci, je vais bien. Voici ma copine Céline. Bonjour, enchanté Céline. Moi c'est Stéphane. Enchanté Stéphane. Tu vas bien? Merci Céline, je vais bien. Et toi? Je vais bien aussi. Merci. Tu fais quoi dans la vie Stéphane? Je suis étudiant en pharmacie. Et toi? Moi, je suis étudiante en droit. Şimdi diyaloğu açıklayalım. Claude diyor ki, Salut Stéphane, ça va? Veya parantez içinde Salut tu vas bien de diyebilir. Salut selam demek. Daha samimi bir ortamda bonjour yerine salut de kullanabiliyoruz. Stéphane ça va. Ça va burada iyi misin anlamında. Ça va. Veya Salut tu vas bien de diyebilir. Yani iyi misin? O da ça va'nın farklı bir şekli, farklı bir soru şekli. Ça va da diyebilirsiniz birisine. Ya da cevap verirken ça va dersiniz, iyiyim demek. Ama ça va vurguyla sorduğunuz zaman iyi misin? Salut tu vas bien derseniz selam iyi misin anlamında. Onu da parantez içinde yazdım. Sonra Stefan diyor ki oui et toi. Evet ya sen, toi sen demek. Ya sen yani sen nasılsın anlamında. Sonra da comment vas-tu? Yani ona da diyebilirdi, ça va diyebilirdi ama burada ben farklı bir kullanım olsun diye comment vas-tu'yu kullandım. Bu da nasılsın demek. Ders 1 diyalogunda gördüğünüz gibi comment allez-vous diyorduk. Nasılsınız? Biraz daha resmi anlamındaydı. Burada comment vas-tu nasılsın? Çünkü tu sen demek. Zaten ilerleyen videolarda bazı kavramları, konuları detaylandıracağım. Daha netleşecek. Sonra Claude diyor ki merci, merci teşekkür ederim demek. Je vais bien, je vais bien iyiyim demek. Voici ma copine senin. Copine arkadaş, mon ami de diyebilir. Eş anlamlı, copine daha samimi, arkadaş arasında kullanılıyor. Biraz daha günlük bir kullanım. Voici ma copine senin yani işte benim arkadaşım Selin, kız. Kız arkadaşını tanıştırıyor Stefan'la. Sonra Stefan diyor bonjour, enchanté Selin. Enchanté dediği zaman birisi memnun oldum demek. Enchanté Selin. Yani Selin ben memnun oldum seninle tanışmaktan anlamında. Sonra diyor ki moi ben demek. Moi c'est Stefan. Yani ben Stefan. Yani burada moi je m'appelle Stefan da diyebilirdi. Merhaba benim adım Stefan da diyebilirdi. Ama burada moi c'est Stefan diyor. Ben Stefan anlamında. O je m'appelle konularını da zaten ders 1'de anlattım. Burada da tekrar edeceğim. Sonra Selin diyor ki enchanté Stefan. Memnun oldum Stefan diyor. Enchanté biliyorsunuz memnun oldum Stefan. Tu vas bien? İyi misin? Yine burada tu vas bien yerine comment vas-tu diyebilirdi. Ça va diyebilirdi. Burada yine vurguyla soruyor bakın. Tu vas bien? Bien iyi demek. Burada da tu vas. Va aslında aller gitmek fiilinin ama nasıl gidiyor? Yani iyi misin? Anlamında bir soru. Sonra Stefan diyor ki merci Selin, je vais bien. Teşekkür ederim Selin. İyiyim. Et toi? Ya sen? Yani sen nasılsın anlamında gönderme yapıyor ona. Hani birisi size sorduğunda ben iyiyim. Peki sen nasılsın anlamında bir soru soruyorsunuz. Merci Selin, je vais bien. Teşekkür ederim Selin,
iyiyim. Et toi, ya sen? Yani sen nasılsın anlamında. Sonra Selin diyor, je vais bien aussi, merci. Je vais bien aussi, aussi ben de demek. Je vais bien aussi, merci. Teşekkür ederim, ben de iyiyim anlamında. Merci, ben de iyiyim. Tu fais quoi dans la vie, Stefan? Şimdi tu fais quoi dans la vie diye bir soru geldiği zaman size hayatta ne yapıyorsun? Yani ne iş yapıyorsun, neler yapıyorsun anlamında. Buradaki tu fais, buradaki fait aslında faire fiili, yapmak fiili. Quoi da ne demek? Quoi diye sorduğu zaman birisi ne demek? Dans la vie hayatta, la vie hayat demek. Dans la vie hayatta. Yani buradaki dans içinde demek ama tabii motamo tercüme etmiyoruz cümle içerisinde. Hayatta neler yapıyorsun? Ya neler yapıyorsun Stefan kısaca aslında sorumuz bu burada. Sonra Stefan diyor ki je suis étudiant en pharmacie et toi. Bakın je suis étudiant diyor. Ben öğrenciyim. Étudiant öğrenci demek. Üniversitede öğrenci anlamında. Je suis burada sui'nin kullanımı être fiilinin biliyorsunuz bir kullanımı olmak fiili. Ders 1'in diyaloğunda da açıkladım o être fiilini. Burada da tekrar değineceğim. Je suis étudiant, ben öğrenciyim. Nerede? En pharmacie, eczacılıkta. Yani eczacılık bölümünde okuyorum demek. Et toi diyor, yine gönderme yapıyor karşı tarafa. Peki sen hani ne yapıyorsun? Sen neler yapıyorsun? Sonra Selin de diyor ki, moi, ben, je suis étudiante en droit. Ben de hukuk fakültesinde hukuk okuyorum. Yani ben de hukuk okuyorum. Ben de hukuk fakültesinde okuyorum anlamında. Dikkat ederseniz Stefan je suis étudiant diyor. Selin je suis étudiante diyor. Şimdi kelimelerin biliyorsunuz dişil eri durumları var. Maskülen, feminen durumları, kelimelerin, sıfatların Fransızca'da. Şimdi étudiant erkek konuşursa je suis étudiant diyor. Ben öğrenciyim ama bir kız dediği zaman öğrenciyim demek için je suis étudiante diyor. Sonuna e geliyor. O e okunmuyor ama hemen önce gelen sesi okutuyor. Yani t'yi okutuyor. Je suis étudiante. Maskülen feminen kavramına da zaten videonun sonuna doğru değineceğim. Şimdi bu diyaloğu okuyacağım. Sonra da Türkçe yine açıklamasını yapacağım. Diyalog 2. Salut, je m'appelle Moreno. Et lui c'est Arthur. C'est mon copain. Et toi, comment tu t'appelles? Moi, c'est Marie. Je m'appelle Marie. Ravi de te connaître. Enchanté, Marie. Nous sommes étudiants à la Sorbonne. Ah, c'est bien. Moi aussi. Tu es française? Oui, je suis française. Et toi? Et lui, qui est-ce? C'est qui? Je suis italien. Lui, c'est Vincent. Il est belge. Enchanté, Vincent. Evet, şimdi salut, je m'appelle Moreno diyor. Selam, je m'appelle Moreno. Benim adım Moreno. Zaten artık bunları biliyorsunuz. Benim adım Moreno. S'appeler fiili yani kendi ismini söylemek, adlandırılmak anlamında. Et lui c'est Arthur. Ve o, lui o demek. C'est Arthur. Biliyorsunuz S'yi kullanıyoruz. O, şu anlamında. C'est Arthur. O Arthur. Yani onun adı Arthur demek istiyor. C'est mon copain. O benim arkadaşım. C'est mon ami de diyebilirdi biliyorsunuz. Et toi, comment tu t'appelles? Et toi, ya sen. Peki sen. Comment tu t'appelles? Senin adın nedir? Yani seni nasıl adlandırıyorlar? Seni nasıl çağırıyorlar? Çünkü appeler aslında çağırmak demek. Ama s'appeler başkalarının seni çağırması aslında ismini söylemen anlamında. Hani ben işin detaylı kısmını size burada veriyorum. Nereden geldiğini bu s'appeler fiilinin. S'appeler birilerinin sizi çağırması veya kendi isminizi söylemeniz anlamında. Şimdi et toi comment tu t'appelles? Yani senin adın nedir özetle? Moi c'est Marie. Ben Marie. Ama ben burada parantez içinde bakın eşittir dedim. Je m'appelle Marie. Yani moi c'est Marie de diyebilir. Ama je m'appelle Marie de diyebilirsiniz. Yani je m'appelle Aykut. Moi c'est Aykut diyebilirim. Ben Marie. Ben Aykut. Veya benim adım Aykut. Burada je m'appelle Marie. Yani benim adım Marie diyor aslında. Ravi de te connaître. Memnun oldum. Yani ravi burada memnun oldum. Aynı enchanté gibi az önce anlattığım gibi. Ravi de te connaître. Seni tanımakta çok memnun oldum anlamında. Çok kullanılan bir tabir bu arada. Ravi de vous connaître derse birisi sizi tanımaktan çok memnun oldum. Benim için zevktir yani sizi tanımaktan. Burada ravi de te connaître. Buradaki te sene
Seni aslında o anlama geliyor. Sonra enchanté Marie diyor. Ben memnun oldum Marie. Nous sommes étudiants à la Sorbonne. Bakın nous sommes biz demek. Je, ben, tu, sen, il, o, elle, bayan olarak o, nous, biz. Nous sommes étudiants à la Sorbonne. Biz Sorbonne'da öğrenciyiz. Dikkat ederseniz burada nous olduğu için biz yani çoğul, tekil çoğul kavramı girdi burada devreye. Nous sommes, buradaki sommes être fiilinin nous ile çekim hali, biz öğrenciyiz. Buradaki etüdyandaki S takısı da çoğulun ifadesi arkadaşlar. Çoğul durumlarında, kelimelerde kelimelerin sonuna S takısı geliyor. Bunu unutmayın. Sonra Marie diyor ki ah c'est bien, moi aussi. Yani ah c'est bien şu demek, ah bu güzel. C'est bien dediği zaman birisi güzel, iyi, iyiymiş, güzelmiş. Ah c'est bien, ah bu çok güzel, bu çok iyi, bu iyi anlamında. C'est très bien derse bu çok iyi anlamında. Burada c'est bien, bu iyi. Moi aussi, ben de demek. Bakın moi aussi, ben. Aussi, ben de anlamında moi aussi. Sonra soruyor, tu es française? Fransız mısın? Burada vurguyla soruyor bunu. Et-tu française de diyebilirdi özne fiili yer değiştirerek. Onu da açıklayacağım. Tu es française. Bakın français erkek için. Française bayan için. Sonra yine gördüğünüz gibi e geldi. Tu es française vurguyla bakın. Tu es française. Fransız mısın? Sonra kız diyor ki oui je suis française. Evet ben Fransızım. Et toi? Peki sen ya sen? Et lui, orada da iki soru soruyor aslında. Et toi? Et lui qui est? Orada et lui derken yanındakini gösteriyor. Peki o qui est? Kim? C'est qui de diyebilir. Bakın parantez içinde yazdım. Hemen altına. C'est qui? O kim demek. Qui est de o kim. Qui kim anlamında. Qui est bir soru şekli. Sonra diyor ki je suis italien. Ben İtalyanım. Lui c'est Vincent. O Vincent yani onun adı Vincent. Yanındaki arkadaşını tanıtıyor. Lui c'est Vincent. O Vincent. Il est belge. O Belçikalı. Il est belge. O Belçikalı. Sonra kız diyor ki enchanté Vincent. Memnun oldum Vincent diyor ona da. Enchanté gördüğünüz gibi enchanté'nin sonuna yine bir e daha geldi. Çünkü bunu kullanan Marie. Marie konuşuyor burada. Enchanté Vincent diyor. Memnun oldum Vincent. Dialogue 3. Tu t'appelles Moreno? Tu es espagnol? Est-ce que tu es espagnol? Oui, je m'appelle Moreno, c'est exact. Non, je suis italien. Et elle, c'est ma copine Julia. Elle est espagnole. Enchanté, Julia. Moi, c'est Arthur. Je suis belge. Şimdi açıklayalım. Tu t'appelles Moreno. Senin adın Moreno mu? Bakın tu t'appelles Moreno. Burada yine vurguyla. Est-ce que getirmeye gerek yok. Est-ce que tu t'appelles Moreno da diyebilir. Bakın tu es espagnol diyor burada. İspanyol musun? Yani senin adın Moreno mu? Vurguyla sorabiliriz. Tu es espagnol. Burada da aynı şekilde vurguyla sorabiliyoruz. Tu es espagnol. İspanyol musun? Veya parantez içinde yazdığım gibi cümlenin başına est-ce que getirerek est-ce que tu es espagnol dersek aynı anlama geliyor. Sadece vurgu yapmamıza gerek yok. Est-ce que burada soru kipi bir şeyin yani evet yani karşı taraftan evet veya hayır cevabını almak için sorulan bir teyit sorusu gibi düşünün. Est-ce que tu es espagnol yani İspanyol musun? Buradaki musun, mısın anlamını veriyor est-ce que. Sonra diyor ki oui je m'appelle Moreno. Evet adım Moreno. C'est exact. Doğrudur demek. C'est exact. C'est juste de diyebilir. C'est exact. C'est vrai de diyebilir. C'est exact yani İngilizce'deki exactly anlamında doğrudur. Sonra diyor ki tu es espagnol sorusuna cevap olarak non, non, hayır demek. Je suis italien. Hayır, İtalyanım. Je suis italien. Et elle c'est ma copine Julia. Ve o hani yanındaki arkadaşı tanıştırıyor. C'est ma copine Julia. O da benim kız arkadaşım Julia. Şimdi copain erkek için söyleniyor arkadaş. Bir kız için ise bir kız arkadaşınızı tanıştırırken c'est ma copine diyorsunuz. Ma burada benim demek. Bu arada benim. C'est zaten anlattım o. Benim copine arkadaşım Julia. Elle est espagnol. Elle est espagnol. O İspanyol. Buradaki elle
Elle est espagnol diyorum. Dikkat ederseniz bir ulama yapıyorum. Burada bir sonraki kelimeyle est yani e'nin birleşiyormuş gibi oluyor. Buna biz ulama, liaison diyoruz biz buna. Bu konuyu da ben anlattım ilerleyen videolarda. Bir sesli harfle başlayan bir kelime olduğu zaman bazen birleştiriyoruz. Burada elle est espagnol diyor. Yani o da İspanyol ve İspanyol'da gördüğünüz gibi bir e geldi. Çünkü el var. El de üçüncü tekil şahıs kadınlar için kullanıyor. Yani bayanlar için elle est espagnol diyoruz. Sonra enchanté Julia diyor. Memnun oldum Julia. Yani seninle tanışmaktan memnun oldum diyor. Enchanté Julia. Moi c'est Arthur. Ben Arthur. Benim adım Arthur. Sonra diyor ki je suis belge. Ben Belçikalıyım. Je suis belge. Belçik, Belçika. Belge dediği zaman birisi Belçikalıyım demek. Yukarıdaki cümlede bakın elle buradaki être fiilinin üçüncü tekil şahıstaki çekimidir. El olduğu için tekil. Elle est espagnol dediğim gibi ulamayı da yapıyoruz. Şimdi videonun dersin başında anlattığım gibi diyalogda geçen bazı gramer konularına değineceğim burada. Kısaca değineceğim. Çok detaylara inmeyeceğim. Kafanızda karıştırmak istemiyorum. Çünkü bu maskülen, feminen yani dişil, eril, singulier, pluriel kavramları da ilerleyen videolarda var kanalda. Dersleri o nedenle sırayla yani numara sırasına göre izlerseniz hepsi karşınıza çıkacak. Belli bir pedagojik sırayla hazırladım. O yüzden gözünüz korkmasın. Bütün bu konuları rahat bir şekilde öğreneceksiniz. Hiçbir açık yok. Hepsini detaylı bir şekilde anlattım. İçiniz rahat olsun arkadaşlar. Şimdi il s'appelle Paul. Onun adı Paul. Bakın s'appelle neydi? O fiili de açıklayacağım sonraki kısımda. Il s'appelle Paul. Onun adı Paul. Il est français. O Fransız. Elle s'appelle Céline. Onun adı Céline. Elle est française. Bakın il üçüncü tekil şahıs erkek için. Elle s'appelle Céline. Elle kız olduğu için yani bayan. Elle diyoruz. Elle est française. Yani Fransa'nın sonuna e takısı geldi. Burada çoğul takısı değil bakın. Feminen yapan bir takı. E. Il s'appelle Aykut. Onun adı Aykut. Il est Türk. O Türk. Elle s'appelle Yasemin. Onun adı Yasemin. Elle est Türk dedik. Bakın dikkat ederseniz Türk değişti. Uyruklarda bazılarında böyle değişiklikler oluyor. Onları ileride de anlatacağım. Türk'te burada C var ama bayan olduğu zaman, kadın olduğu zaman Q-U-E geliyor. Diego est espagnol, Diego İspanyol. Maria est espagnol dediğimde İspanyol'un sonuna e geldi. Bu da femineni yani dişil kavramını getiriyor burada. Çünkü Maria'dan bahsediyoruz. Kız, Diego erkek. Dolayısıyla Maria est espagnol dediğimiz zaman dolayısıyla e gelmiş oluyor. Sonuna bunu unutmayacağız. Şimdi diyalogda geçen bazı sorular var. İşte nasılsın, nasılsınız, iyi misin, iyi misiniz gibi soru tipleri. Şimdi comment vas-tu? Samimi bir soru. Nasılsın? Bakın comment nasıl anlamda. Comment vas-tu? Yani aslında bunun tam motamot anlamı nasıl gidiyor, hayat nasıl gidiyor anlamında. Va burada ale fiili gitmek. Onu da ileride göreceğiz. Comment vas-tu? Nasılsın? Bunu siz böyle kalıp olarak bilin. Çok öyle sorgulamayın her şeyi. Comment allez-vous dersek nasılsınız? Şimdi comment vas-tu nasılsın samimi? Comment allez-vous ise nasılsınız? Çünkü tu sen, vous siz demek. Ça va? İyi misin? Tu vas bien? Bu da aynı şekilde iyi misin? Vous allez bien? İyi misiniz? Burada kişi zamirleri bakın je, ben, tu, sen. İli eli zaten biliyorsunuz. Nous biz ne o ise vous siz. Vous allez bien siz iyi misiniz anlamında. Buradaki vous siz demek. Vous allez bien siz iyi misiniz? Bu da allez burada allez fiilinin işte vous ile çekim hali. Vous allez bien iyi misiniz? Est-ce que tu vas bien de est-ce que getirip tu vas bien'in önüne getirdiğimizde soru kipi hani anlattım. Şimdi tu vas bien vurguyla soruyoruz. Üçüncü cümle. Bakın tu vas bien iyi misin? Başına est-ce que de getirebiliriz. Aynı anlama geliyor. Hiçbir yani anlam olarak hiçbir değişiklik yok. Sadece vurguya gerek kalmıyor orada. Est-ce que tu vas bien diye
yazdığımızda ya da konuşurken böyle bir soru sorduğumuzda cümlenin başına est-ce geldiği an onun karşı taraf muhatabımız soru olduğunu anlar. Ama tu vas bien dediğimiz zaman onu vurguyla sormazsak soru olduğunu anlamaz. Yani düz bir cümle olarak kullanırsam tu vas bien dersem sen iyisin demek. Ama tu vas bien, bakın arada farkı gördünüz, hissettiniz. Tu vas bien, iyi misin? Ama tu vas bien dedim. Bu da sen iyisin anlamında. Ama tu vas bien dediğim zaman vurguyla böyle bir enerji yüklemesi var cümlede. İşte o an onun soru olduğunu hissettiriyorum. Yani iyi misin diye soruyorum karşı tarafa. İşte bu vurgulara dikkat edeceğiz. Vous allez bien? Bakın iyi misiniz? Tu vas bien? İyi misin? Ça va? İyi misin? Comment vas-tu? Burada vurguya gerek yok. Zaten comment vas-tu de iyi misin? Yani pardon, nasılsın demek. Comment allez-vous? Nasılsınız anlamında. Sayfanın en alt kısmında est-ce que tu vas bien sorusunun altına şu kişi zamirlerini ekledim. Şu fiil çekimlerini aslında yaptıran kişi zamirleri. Je, ben, yani birinci tekil şahıs. Tu, sen, ikinci tekil şahıs. Il, o, üçüncü tekil şahıs. Elle, o, kadın, üçüncü tekil şahıs. Nous, biz. Vous, siz. Il, yani s var sonunda, onlar. Çoğul olarak il. Onlar, üçüncü çoğul şahıs. El de bayan, yani kadın ama çoğul, kadınlar bir araya gelmişler. Onlardan bahsediyorsun. El diyoruz ama sonunda s takısı var. Bunlar da kişi zamirleri ilgili özel videomda var. Onları hep bütün bu konuları kanalımda göreceksiniz, derslerin videolarım arasında. Şimdi bu sayfada yine gramer, être fiili, olmak fiili ve s'appeler, yani ismini söylemek için kullanılan fiili çekimini yaptım. Gördüğünüz gibi kişi zamirleri, bakın je, tu, il gidiyor. Mesela je suis Aykut. Ben Aykut, benim adım Aykut demek. Tu es français? Bakın bu şekilde sorabilirim. Fransız mısın? Tu es français, Fransız mısın? Il est italien, o İtalyan. Elle est française, o Fransız, bayan için soruyoruz. Bakın il est italien, erkek, o İtalyan. Elle est française, kadın için bahsedersek o Fransız. Nous sommes étudiants, biz öğrenciyiz. Biz öğrenciyiz. Vous êtes étudiant da diyebiliriz. Siz öğrencisiniz. Şimdi burada sarı olarak boyadım. Et fiilinin çekimi. Bütün kişi zamirlen, bütün şahıslara je, tu ile gidiyor. Sonra ils sont étudiants dedik. Onlar öğrenci. Bakın onlar öğrenci dediğimizde dikkat edin, onlar çoğul. Il zaten gördüğünüz gibi üçüncü tekil şahsın çoğul hali ve etüdyonun sonunda s takısı geldi. Bu da bize onların kalabalık olduğunu, çoğul olduğunu bildiriyor. Elles sont étudiantes. Şimdi elles sont étudiantes'a dikkat ederseniz etüdyon sonuna bir e geldi, bir de s takısı. Şimdi o e'yi anlattım. E feminen, yani bayanlar, onlar öğrenciler diyoruz. E geldi, feminenden dolayı bir e geldi. Bir de çoğul durumu var burada. Sonuçta birden çok kişi var. O nedenle de s takısını ekledik. Bakın s takısını ekliyoruz. İlde e takısı yok çünkü il hepsi erkek. Ama ilde şöyle bir özellik var. Kişi zamirleri videomda onu göreceksiniz. 3 tane diyelim ki kadın, aralarında bir tane erkek olsun, yine il oluyor. El diyemiyoruz. Yani 3 tane kadın olsun ya da bir tane erkek olsun ya da 10 tane kadın olsun, bir tane erkek olsun, yine onlar el denmiyor, il oluyor. Yani bir tane aralarında bir erkek olması, adam olması il diyoruz onlar için. Ama el demek için sadece kadınlar söz konusu olduğunda el diyoruz. Şimdi s'appeler fiili, je m'appelle Aykut, benim adım Aykut. Tu t'appelles Selin, senin adın Selin. Bakın çekimlere dikkat edin. Burada er ile biten bir fiil, düzenli bir fiil. Ama bitişlere dikkat edin. S, gidiyor. O şekilde gidiyor. Nu'da ONS, Vu'da EZ ile bitmiş. İl'de, El'de ENT ile bitmiş. Je m'appelle Aykut, benim adım Aykut. Tu t'appelles Selin, senin adın Selin. Il s'appelle Pierre, onun adı Pierre. Elle s'appelle Selin, onun adı Selin. Nous nous appelons, çünkü bu çift zamirli bir fiil. Dolayısıyla nu'lar, bakın burada 2 tane var. Nous nous appelons, bizim adımız.
Vous vous appelez, sizin adınız işte şu. Il s'appelle, elle s'appelle. Gördüğünüz gibi bitiş eklerine burada dikkat edelim. Burada je m'appelle Aykut da diyebilirim ama je suis Aykut da diyebilirim. Yani benim adım Aykut, ben Aykut da. O şekilde de kendimi tanıtabilirim. Tu t'appelles Arthur, senin adın Arthur. Tu es Arthur de diyebilirim. Sen Arthur'sün de diyebilirim. Moi c'est Aykut, ben Aykut. C'est Arthur, o şekilde de tanıtabilirim. Mesela arkadaşım, ben şöyle diyebilirim. Moi c'est Aykut derim, ben Aykut. Yanımdaki arkadaş için de c'est Arthur, o Arthur. C'est Marie, yanımda Marie varsa, kız arkadaşım varsa c'est Marie derim, o da Marie. Başkalarını, yani arkadaşlarınızı başkalarına tanıtırken bu S çok kullanışlı, aklınızda olsun. Bu sayfada da yine sorular ama nasıl sorular? Ki ile ve eskü ile sorulara gireceğim burada. Burada da kısaca değineceğim. Bakın qui es-tu derse birisi kimsin? Kim burada, çünkü ki kim demek. Qui es-tu, kimsin? Siz de je suis Selin, ben Selin ya da je suis Diego da diyebilirsiniz veya c'est Diego da diyebilirsiniz. Ben Diego. Seki de sorabilir. Hani seki ya da kies. Şimdi seki dersek o kim? Kies de dersek o kim demek. Seki o kim? Bu kalıpları bilin. Hani kalıp olarak öğrenin. Çok öyle işte ki, es ya da sö burada nedir? Bunlar kalıp halinde. Çok böyle ayıkladığınız zaman hiçbir anlamı kalmıyor. Yani bütün cümleyi ayrıştırırsak bu sefer zaten bir anlamı yok. Kalıp olarak bunu öğrenin. Seki o kim? Qui est? O da aynı şekilde o kim? C'est Arthur dedi. Bir de bahsettim est-ce ile soru sorma. Ne demiştik? Est-ce tu es français diyor mesela burada. Fransız mısın? Oui, je suis français diyorsunuz. Evet, ben Fransızım. Bakın est-ce tu es français? Fransız mısın? Ama burada est-ce gelmezse tu es français vurguyla sorarsak az önce anlattığım gibi o da aynı anlama geliyor. Ama bakın vurgu yapacağız. Est-ce tu es français dediğimiz zaman Fransız mısın? Buradaki est-ce'nün gelmesinin nedeni bu. Sen Fransız mısın, o mısın, musun kısmı aslında ve karşı taraf ancak buna evet ya da hayırla cevap verir. Yani teyit sorusu, bir bilgi evet veya hayır şeklinde bilgi talep etme sorusu. Est-ce tu es espagnol? Bakın est-ce tu es espagnol? İspanyol musun? Oui, je suis espagnol. Evet, İspanyolum diye cevap veriyor karşı taraf. Gördüğünüz gibi no da diyebilirdi. Burada oui diyorlar. Videomuzun son kısmına geldik. Biliyorum biraz belki uzun gelmiş olabilir size ama inanın bu derste her şey var. Bütün temel kavramlar aslında var. Fakat kısaca değindim ama daha detaylılarını göreceksiniz ve ilerleyen derslerde o bahsettiğim konuları daha iyi anlamanızı sağlayacak aslında. Dolayısıyla lütfen bu dersi sonuna kadar izleyin. Şimdi interrogation avec inversion sujet verbe. Bu ne demek? Özne ve fiilin, yani kişi zamiriyle fiilin yer değiştirmesi ile soru soruyoruz. Yani burada bakın tu es français dedim. Bu ne demek? Sen Fransızsın demek. Tu es français. Gördüğünüz gibi sıra özne et fiilinin çekimi, sonra da uyruk. Tu es français. Sen Fransızsın. Fakat burada et'rin ve tu'nun, yani e ve tu'nun yer değiştirdiği an cümle soru haline dönüşüyor. Tu es français, sen Fransızsın. Ama es-tu français dediğim an bu soru olmuş oluyor artık. Yazılıda da sözlüde de bir şey değişmiyor. Es-tu français diye sorduğunuz zaman birisine sen Fransız mısın demek. Şimdi tu es Türk dedim, bakın sen Türksün. Es-tu Türk dediğim an sen Türk müsün olur. Burada hani ilk iki cümleyi bu şekilde yazdım formülü anlamanız için. Özne yani kişi zamiriyle fiil, çekilen fiil burada être yer değiştirdiği an cümle soru haline dönüşüyor. Bunu sakın unutmayın. Bu burada her şeyin temeli. Êtes-vous ensemble? Bakın burada şimdi her seferinde yazmadım. Vous êtes ensemble, berabersiniz demek ama êtes-vous ensemble dediğim zaman birlikte misiniz, beraber misiniz demek. Ensemble, birlikte demek. Êtes-vous ensemble, birlikte misiniz? Est-il étudiant? Üçüncü tekil şahısta sordum.
Şimdi il est étudiant deseydim o öğrenci demekti. Ama est-il étudiant dediğim an o öğrenci mi? Je suis heureux dedim mesela. Mutluyum demek. Heureux, mutluyum demek. Je suis heureux, mutluyum demek. Suis-je heureux dediğim an gördüğünüz gibi kişi zamiriyle burada je ile suis yer değiştirdi. Suis-je heureux, mutlu muyum anlamına geliyor. Yani direkt soru şekline bürünüyor cümlemiz. Hatırlarsanız vurgu ile sorudan bahsettim. Yani vurgu ile soru nasıl sorulur? Özne ve fiil yer değiştirmiyor burada. Sadece cümleye enerji yüklüyoruz. Bakın, tu es français? Fransız mısın? Es-tu français de diyebilirdim. Ama yukarıdaki gibi o şekilde de kurabilirdim cümleyi. Ama ben vurguyla sormak istiyorum. Es-tu français şeklinde sormak istemiyorum. Tu es français? Fransız mısın? Tu es turc? Türk müsün? Es-tu Türk değil bakın. Tu es Türk? Dikkat ederseniz. Tu es français? Dikkat ettiyseniz Fransız ve Türk kelimeleri üzerine biraz daha vurgu yapıyorum. Ona entonasyon diyoruz ve bir sanki cümlede bir enerji var. Vous êtes ensemble? Birlikte misiniz? Il est étudiant? Bakın il est étudiant değil. Il est étudiant? Vous êtes ensemble değil. Vous êtes ensemble? Je suis heureux? Mutlu muyum? Il est étudiant? Öğrenci mi? Vous êtes ensemble? Birlikte misiniz? Tu es Türk? Türk müsün? Tu es français? Fransız mısın? Hepsinde vurgu var. Dikkat ettiyseniz kişi zamiriyle yani bu tüyler, vu'ların hiç yeri değişmiyor ve sırayı takip ediyoruz. Yani normal sırasında özne, fiil, tümleç şeklinde gidiyor. Cümle kurallarında olduğu gibi Fransızca'da önce özne yani kişi zamiri, sonra fiilin çekimini yapıyoruz. Sonra da cümlenin geri kalan kısmı. Bu şekilde. Bu videoda benim anlatacaklarım bu kadar. Bildiğiniz gibi ders 1'e ek yani takviye olarak hazırladığım bir video. Bu temel seviyeden başlayanlar için böyle sağlam, daha güçlü olmaları için. Videoları izlerken kaleminiz ve defteriniz yanınızda olsun. Yazarak çalışırsanız öğrenirsiniz. Videoyu faydalı bulduysanız beğenmeyi unutmayın. Abone olmak da ücretsiz, dersler de ücretsiz. Temelden ileri seviyeye kadar bu kanalda her konuda diyalog, gramer konuları, bütün konular var. Çevrenizde paylaşabilirsiniz. Fransızca bilmek ayrıcalık olduğunu unutmayın. Hepinize teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın.